Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu mevsimlik altıgen hırkayı yapacağız. Daha önce kışlık olanları göstermiştim. Bugün de size bu mevsimlik olanı göstereceğim. Bunu daha önce koton bir iple yaptım. Bunun tarifini verirken standart ölçü vermedim. Herkes bunu kendi kıyafetine göre, üzerine göre rahatlıkla örebilecek. Video sırasında bunları aşama aşama bütün detaylarıyla gösterdim. Sizlerden ricam videoyu atlamadan sonuna kadar izlemeniz. Ne kadar ip kullandığımı video sonunda anlattım. Video sonuna kadar izlerseniz orada bu detayı görmüş olursunuz. Şimdi sizlerden ricam, ben emeklerimin karşılığını alabilmem için videoya bir beğeni atarsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi ipimizi tanımaya geçebiliriz. Mağazada ip bakarken ipin renkleri çok hoşuma gitmişti. İpleri aldım, ondan sonra bu modeli o ipte denemek istedim. Herkesin rahatlıkla bulabileceğini düşündüğüm bir ip. Kek ipleri kullanıyoruz bu videoda. Şimdi ipimizi tanıyalım, ondan sonra videonun yapılışına geçebiliriz. Ben yurt dışında yaşıyorum. Bunları bu şekilde Amerika'da Hobby Lobby mağazasından alıyorum. Bunların ismi kek ip olarak geçiyor. Farklı farklı markalarda bu tarzda ipler var. Bu ipleri kolaylıkla bulabileceğinizi düşünüyorum. İpimin özelliği %100 koton ama bu tarz iplerde %100 akrilik ipler de var. Bütün iplerin arkasında şiş ve tığ önerileri yazar. İpin arkasında 4,5 mm tığ önerisi var. Ben bunu yaparken bu şekilde 4 mm tığ kullanacağım. Benim elime bu daha yatkın olduğu için 4 mm tığ kullanacağım. Sizler de ipinizin arkasında önerilen tığ numarasını kullanabilirsiniz. İpin gramajlarında 142 gramda 306 metre ip varmış. Bu şekilde bu ipi kullanarak başlayacağım. Genelde ben iplerin ortasından beri başlıyorum. Siz ipin rengine göre nereden başlamak istiyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Ve bu her ipte tam aynı yerde bitmiyor. Öyle bir sıkıntısı vardı bunun. Umarım sizlerinkinde öyle bir sıkıntı olmaz. Kimisinde bu şekilde yeşilden başladı. Kimisinde bu şekilde mint yeşilinden başladı. Ben şimdi bu parçalarımı hazırladım. Bu iple başlangıcını göstereceğim ama benim hazırladığım parçaların ortası mint ile başladı. Dediğim gibi ip geçişini nasıl istiyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Her ipte aynı başlamadığı için ikinci parçayı da başlarken ben maalesef ipin bir kısmını çıkardıktan sonra mint yeşiline başladım. O şekilde devam ettim. Bakın içten başlarsam bu iç kısmını çıkartıp mintten başlayıp pembeye doğru devam ettim. İki tarafın aynı olması için aslında çok da önemli değil. Önemli değil diyorsanız nasıl denk geliyorsa o şekilde de başlayabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi ikisini kol altını ben aynı şekilde başladım. O şekilde devam ettim. Aynı şekilde başlarsam bu kol uçları da aynı şekilde devam edecek. Ona dikkat edersek bir sıkıntı olmayacaktır. Ben bu ipin geçişlerini çok beğendiğim için bu şekilde ipi aldım. Bir şey başlarım diye, bu modeli yaparım diye bu ipi almamıştım. Bu ipi aldıktan sonra bu örnek buna uyumlu olduğunu düşündüğüm için bu örneğe başladım. Umarım sizler de bu örneği beğenmişsinizdir. Şimdi yapılışına geçebiliriz. Normal altıgen hırkalarda başladığım gibi başlıyorum. Onlarda normalde 3 trabzan yapıyorduk. Bunda 4 trabzan yapıyorum. Benim parçalarım aslında hazır. Sadece başlangıç kısmını size gösteriyorum burada. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Orta parmağımdan önden arkaya doğru bu şekilde doluyorum. İpimin altından beri tığımı geçiriyorum. Bakın şu anda tığım bu şekilde bir tur çevirdikten sonra bir zincir atıyorum. Bu şekilde ipimi sabitleştiriyorum. 3 zincir çekerek ilk trabzana başlıyorum. Başta çektiğim zinciri de sayıyorum. Toplamda 3 zincir oldu. Toplamda 4 trabzan yapacağım. 4 ikili trabzan. 1, 2, 3, 4. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde 4 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, arada 3 zincir, tekrar aynı boşluk içerisinde 4 trabzan yapıyorum. Bu şekilde toplamda 6 adet dörtlü trabzan yapıyoruz. 2, 3,
ve 4, arada 3 zincir çekiyorum. Şu anda 3 tane oldu. Toplamda 6 tane dörtlü trabzan yapıyorum. Sonra sıramızı birleştiriyoruz. Toplamda bu şekilde 6 tane dörtlü trabzan yaptım. Halkamı iyice sıkıyorum, sıkabildiğim kadar. Şimdi sıramı birleştiriyorum. 3 zincir çekiyorum köşe için. Burada ilk yaptığımız zincirlerin tepesine batarak iz sürümü yaparak sıramı birleştiriyorum. Bu trabzanların yanından başlamam gerekiyor benim. O yüzden bu şekilde birleştirdim. Şimdi bu zincirli kısma geçiyoruz. 6 zincir. Bu trabzanlı kısmın yanında bir sık iğne yapıyorum. Şimdi köşe için 6 zincir yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra bu trabzanlı yerin yanında aynı bu köşe içinde bir sık iğne yapıyorum. Bu yaptığımız zincirler bu trabzanlı yerin üzerinde, bu yaptığımız zincirde köşe için. Şimdi bu trabzanlı yerin üzeri için 6 zincir. Hemen trabzanların yanında boşlukta bir sık iğne, 6 zincir. Burada trabzanların yanında boşlukta bir sık iğne. Bunu da köşe için yaptık burada. Gördüğünüz gibi bir trabzan için, bir de köşe için. Bir sefer daha göstereyim. 6 zincir. Trabzanlı yerin yanında boşlukta bir sık iğne, 6 zincir. Bakın aynı boşluk içerisinde bu sefer bu trabzanlı yerin yanında bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. En son bu trabzanlı yerin yanında yapalım. Sırayı birlikte birleştirelim. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi son köşeyi yapacağım. Şimdi bu sırada hem sıramı birleştirmem gerekiyor, hem köşeyi yapmam gerekiyor, hem de tam ortada bitmem gerekiyor ki yeni sıraya ortada başlamam gerekiyor. 3 zincir. Bu köşelerde yaptığımız bu 6 zincir yaptığımız yeri şu anda burada yapıyoruz. 3 zincir, tığıma doluyorum. Bu ilk battığım yere batarak, bakın ilk battığım yere batarak bir trabzan yapıyorum. Bu köşeyi de bu şekilde yapmış oluyorum. Hem de köşeden başlamış oluyorum. Şimdi ikinci zincirli kısmı yapıyoruz. Bu yaptığımız zincirli kısmın üzerine bu trabzanları yapacağız. O yüzden bir sıra daha zincirli kısım yapıyoruz. 6 zincir çekiyorum. Normalde bu sırada hep 3 zincir çekiliyor. 3 zincir bu köşelerde trabzan yapıyoruz köşe oluşması için. 3 zincir bu trabzan için, 3 zincir de bu aradaki zincir için. O yüzden 6 zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3 bu trabzan için, 4, 5, 6 bu şekilde, bu da ara zincir için bu şekilde olacak. Bu diğer sırada yaptığımız 6 zincirin içerisinde bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Şimdi tekrar köşeye geldik. Köşede trabzan yapıyoruz ki bu köşe oluşmaya devam etsin. Tığıma doluyorum. Bu boşlukta, bakın köşede yaptığımız bu zincirin boşluğunda bir trabzan. Bakın başlangıçta çektiğimiz 3 zincir bu trabzan içinde. Arada 3 zincir. Tığımı doluyorum. Tekrar aynı boşluk içerisinde bir trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde köşe oluşmuş oluyor. Bu yaptığım sırayı diğer sıralarda daha iyi anlayacaksınız. 3 zincir. Bakın bu trabzanlı kısmın üzerindeki bu zincirin ortasında bir sık iğne, 3 zincir. Tığımı bir sefer doluyorum. Buradaki köşenin üzerinde yaptığımız zincirin içinde bir trabzan, 3 zincir, tekrar aynı boşluk içerisinde bir trabzan, 3 zincir, sonra diğer kenara dönüyoruz. Buradaki zincirin içinde
bir sık iğne, 3 zincir, sonra diğer köşeye geldik, trabzan yapıyorum köşenin içinde, arada 3 zincir, tekrar aynı boşluk içerisinde bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Zaten 2 köşe kaldı. Son köşeyi de birleştireceğiz. 3 zincir, bu boşlukta bir sık iğne, bu trabzanlı kısımların üzerinde olan bu zincirlerin içinde sık iğne yapacağız. Köşelerde olan bu 6 zincirlerin içinde de trabzan yapıyoruz. 3 zincir, bakın burası köşe, köşenin içinde bir trabzan, tekrar 3 zincir, aynı boşluk içerisinde bir trabzan, sonra diğer kenara dönüyoruz, 3 zincir, bu zincirin içinde bir sık iğne, 3 zincir, köşenin içinde bir trabzan, 3 zincir, tekrar aynı boşlukta bir trabzan, 3 zincir, bu boşluğun içinde bir sık iğne. Kafa karışıklığı olmasın diye, bakın sıra sonuna kadar birlikte yapalım diye burada hiç kesmedim. 3 zincir. Şimdi ilk başlangıçta yaptığımız yere geldik. Bakın burada 3 zincir trabzan için çekmiştik. Burada da köşe için bu şekilde bitirmiştik sıramızı. Şimdi 3 zincir çektikten sonra tığıma doluyorum. Normalde aşağıda yaptığımız köşe bu. Onun ortası tam burası. Yani bu diğer sırada yaptığımız trabzan tepesine batarak bir trabzan yapıyorum. Şimdi son köşeyi birleştireceğim. Köşelerde yaptığımız trabzanı bir tanesi bu oldu. Bir tanesi de bu başlangıçta çektiğimiz 3 zincir oldu. Şimdi bu sırada da hem sıramı birleştirmem gerekiyor, hem de ortadan başlamam gerekiyor ki sıradaki bu trabzanlı kısmın köşesini yapabilmem için. 2 zincir, tığıma bir seferde oluyorum. Burada başlangıçta çektiğim 1 2 3. zincirin tepesine batıyorum. Bu şekilde hem sıramı birleştirmiş oluyorum hem de son köşemi yapıyorum. Üçünü birlikte çekiyorum, çakma trabzan yapıyorum. Sonra bir zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Son köşemizde bu şekilde oluyor, hem de ortadan başlamış oluyorum. Şimdi bu yaptığımız trabzanlı kısmı, bu trabzanlı kısma geçtik. Bu zincirli kısımlar bitti. Şimdi bu köşeyi yapmaya başlıyoruz. Bir zincir çekmiştim. 2 zincir daha çekiyorum. İlk trabzanım bu. Şimdi bu boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapıyorum. Toplamda 4 trabzan. 2 3 ve 4. Hiç zincir çekmiyorum. Şimdi bu bütün boşlukların içerisinde 4 trabzan yapıyorum. Bakın hiç zincir çekmiyorum. Bu sıradaki boşluğa geliyorum. Burada 4 trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Hiç zincir çekmiyorum. Sıradaki boşluğa geliyorum. 4 trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Hiç zincir çekmiyorum. Şimdi köşeyi yapıyoruz. Köşede tekrar 4 trabzan, 1 2 3 ve 4. Şimdi köşelerde arada 3 zincir çekiyoruz. Tekrar aynı boşluk içerisinde 4 trabzan daha yapıyorum. Köşeleri bu şekilde yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Köşeler hep bu şekilde olacak. Hiç zincir çekmeden sıradaki boşluğa gidiyorum. 4 trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4.
Hiç zincir çekmiyorum. Sıradaki boşluğa gelerek trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi köşe işlemini yapıyorum. Hiç zincir çekmeden köşede 4 trabzan. 1 2 3 ve 4. Aynı burada yaptığımız gibi arada 3 zincir çekiyorum. 3 zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde 4 trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Diğer kenarlara da aynı buradaki gibi yapıyoruz. Köşeleri de bu şekilde yapıyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım. Son köşeyi birlikte yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi son köşenin diğer tarafını yapacağım. Gördüğünüz gibi örnek hep şu 3 sırayı tekrar ediyoruz. Ben 3 sıra daha göstereceğim kısa kısa. Şimdi hiç zincir çekmeden köşeye geliyorum. 4 trabzan. Başlangıçta tek tarafını yapmıştık. Şimdi biterken de tek tarafını yapıyorum. Burada biterken ilk sırada bittiğim gibi 3 zincir. Burada ilk yaptığım zincirlerin tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Sıramı burada bitiriyorum. Şimdi bu zincirli kısma geçiyorum. 6 zincir. Bakın burada hiç zincir çekmemiştik ama burada boşluklar var. Boşluklarda bir sık iğne. 6 zincir. Bakın bu ara boşlukta yani 4 trabzandan sonra bir sık iğne. 6 zincir. Bu 4 trabzandan sonra boşlukta bir sık iğne. 6 zincir. Bu köşede trabzanların yanında boşlukta hemen trabzanların yanında bir sık iğne. Şimdi köşe için 6 zincir çekiyorum. 6. Hemen bu trabzanların yanında boşlukta bir sık iğne. Köşeyi de bu şekilde yapıyoruz. Sonra diğer kenara doğru dönüyorum. 6 zincir. Bakın boşlukta bir sık iğne yani 4 trabzandan sonra 6 zincir. Hemen bu boşlukta bir sık iğne. 6 zincir. Hemen bu boşlukta bir sık iğne. 6 zincir. Boşlukta bu 4 trabzanın yanında bir sık iğne. 6 zincir. Boşlukta bu trabzanların yanında bir sık iğne. Bu şekilde bütün kenarlara yapıyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım. Son birleştirmeyi birlikte yapıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Son köşenin içine de batacağım. Trabzanların yanında boşlukta bir sık iğne. Şimdi hem köşeyi yapacağım, hem sırayı birleştireceğim, hem de ortadan başlayacağım. 3 zincir, tığımı bir seferde doluyorum. Bu ilk başlangıç yerine batarak bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde köşe oluşumunu sağlıyorum. Şimdi burada yaptığımız gibi aynı işlemi yapacağım. Hem köşenin tek taraf trabzanını hem de ara zincirini çekeceğim. 6 zincir, 1 2 3 4 5 6. 6 zincir. Bu sıradaki boşlukta bir sık iğne. Hep şimdi aralarda 3 zincir yapıyoruz. 3 zincir. Boşlukta bir sık iğne. 3 zincir. Boşlukta bir sık iğne. Bu sırada bu çok marullaşmış gibi görünüyor ama diğer sıralarda toparlanıyor. 3 zincir. Sıradaki boşlukta bir sık iğne. 3 zincir. Tığımı doluyorum. Şimdi köşe işlemini yapıyoruz aynı buradaki gibi. Bu köşede çektiğim zincirin içinde bir trabzan, 3 zincir,
Tekrar aynı boşluk içerisinde bir trabzan. Şimdi diğer kenara dönüyoruz. 3 zincir, boşlukta bir sık iğne, 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 3 zincir. Şimdi köşe işlemini yapıyoruz. Bir trabzan, 3 zincir, tekrar aynı boşluk içerisinde bir trabzan yapıyoruz. Bu şekilde diğer kenarlarda yapıyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım. Son birleştirmeyi birlikte yapıyoruz. Şimdi bütün kenarları yaptım. Başlangıç yerine kadar geldim. 3 zincir, tığımı bir sefer doluyorum. Bakın bu diğer sırada yaptığım trabzanın tepesine batarak köşenin tek tarafını yapıyorum. Şimdi hem sırayı birleştiriyoruz, hem köşeyi yapıyoruz, hem de yeni sırada ortadan başlamam gerekiyor. 2 zincir, tığıma bir sefer doluyorum. Bu başlangıçta yaptığım zincirin 1, 2, 3. zincirine batarak bir çakma trabzan yapıyorum. Bu şekilde üçünü birlikte çekiyorum. Sonra bir zincir. Bu şekilde de köşeyi böyle oluşturmuş oluyoruz. Toplamda 3 zincir çekiyorum. Bir zincir başlangıçta çekmiştim. Bu benim ilk trabzanım. Şimdi burada yaptığımız gibi köşenin yarısını yapıyoruz. Toplamda 4 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Hiç zincir çekmeden sıradaki boşlukta 4 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bakın hiç zincir çekmiyorum. Tığımı doluyorum. Sıradaki boşlukta 4 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Hiç zincir çekmeden sıradaki boşlukta 4 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Sıradaki boşlukta hiç zincir çekmeden 4 trabzan yapıyorum. Ve 4. Hiç zincir çekmeden sıradaki boşlukta 4 trabzan. 1, 2, 3 ve 4. Hiç zincir çekmeden köşeye geliyorum. Köşede 4 trabzan. Arada 3 zincir. Aynı boşluk içerisinde 4 trabzan. 1, 2, 3 ve 4. Bu şekilde köşeyi de yaptıktan sonra diğer kenara devam ediyoruz. Kenarları aynı buradaki gibi, köşeleri de bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Son köşeyi de yapıyorum. Hiç zincir çekmeden köşe içinde 4 trabzan yapıyorum. 2, 3 ve 4. Aynı burada yaptığımız gibi 3 zincir çekiyorum. Bu trabzanın tepesine batarak bu şekilde sıramı birleştiriyorum. Şimdi buradaki gibi 6 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Gördüğünüz gibi hep şu 3 sırayı tekrar ederek modeli köşelerden büyütüyoruz. Eğer hala aklınıza soru işareti varsa videoyu geri alarak bu kısımdan tekrar izleyebilirsiniz. Yavaş yavaş altıgenimiz bu şekilde oluşuyor. Şimdi bunu yapmak istediğimiz büyüklüğe kadar yapıyoruz. Nasıl ölçü alacağımızı da şimdi size gösteriyorum. İp geçişleri de bakın böyle rastgele herhangi bir yerde ip geçişleri olabiliyor. Bu önemli değil. Bakın sıranın yarısında bitmiş, öyle devam etmişim. Şimdi ölçü alırken üzerimize rahat olan bir uzun kollu kıyafeti, kazak olur, penye olur, gömlek olur. Böyle çok bol olmayacak şekilde hırkanın üzerinde nasıl durmasını istediğiniz bir kıyafet gibi diyeyim. Bu şekilde ortadan katlıyorum. Şimdi biz bu kol altıyla ölçü alacağız.
Bakın ben parçamı bayağı bir büyüttüm. Şimdi ölçmeye başlıyorum. Bu şekilde katlıyorum altıgen parçamı. Bu şekilde kol altından beri yerleştiriyorum. Böyle çok büyük olmasını istemiyorum ben. Ölçü alırken bu yaptığımız altıgen başlangıcını koltuk altına denk getiriyoruz. Bu şekilde kolunu ölçüyorum. Kolu şu anda benim için ideal ölçüye geldi. Bunu çok salaş, çok bol istemediğimiz için kolu ölçü alıyoruz ilk önce. Bakın bedenimiz hala küçük. Sonra bu bedene ekleme yapabiliriz. Şimdi kolu birleştirdikten sonra bu beden kısmını ekleyebiliriz. Şimdi bu kısmı birleştirmeye başlayabiliriz. Katlarken bu kol ağzına doğru katlayıp koldan omuza doğru gidiyoruz. Bu şekilde ölçüyoruz. Bu trabzanlı kısımda bitiriyoruz. Bakın köşeye kadar trabzanlı kısmı geldim. Bu zincirli kısmı yaparak sırayı birleştireceğim. Birleştirme kısmında bu şekilde zincirli yaptım. Devamıymış gibi göründü. 3 zincir yapıyorum. Şimdi 3 zincir çektikten sonra karşı tarafın köşesinde hemen bu trabzanın yanında bir sık iğne. Bakın bu taraftaki trabzanın yanında bir sık iğne. 3 zincir. Bu taraftaki boşlukta normalde 6 zincir çekip battığımız boşluğa oraya bir sık iğne yapıyoruz. 3 zincir. Bu sefer karşı tarafın boşluğunda bir sık iğne. Şu şekilde göstereyim. 3 zincir. Bu sefer benden taraftaki boşlukta bir sık iğne. 3 zincir. Karşı tarafın boşluğunda bir sık iğne. 3 zincir. Bu sefer benden taraftaki boşlukta bir sık iğne. 3 zincir. Karşı tarafın boşluğunda bir sık iğne. Bu şekilde bir o tarafa bir bu tarafa batarak sık iğneleri yapıyoruz. 3 zincir. Benden taraftaki boşlukta bir sık iğne. 3 zincir. Karşı taraftaki trabzanların yanında bir sık iğne. Bu şekilde bu sıra sonuna kadar birleştirelim. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Şimdi köşeleri birleştireceğim. 3 zincir. Sıra bu tarafta, buranın köşesine batıyorum. 3 zincir. Sonra diğer köşenin köşesine batıyorum. Şimdi birleştirme kısmı burada bitiyor. Kol ağzından omuza kadar geldik. İki parçayı da bu şekilde yapıyoruz. Şu anda biz buraya kadar geldik. Şimdi bu beden kısmını büyütmeye devam edeceğiz. Normalde altı kenarı örüyorduk. Şimdi beden kısmını büyütmek için de toplamda 3 kenar öreceğiz. Şimdi burada dönerek örmeye devam ediyoruz. Artık kolla işimiz bitti. Benimki büyük beden olduğu için şu kısımdan 2 sefer yapacağım. Yani bu trabzanlı sıra 2 sıra olana kadar yapacağım. Sizinki kolu ölçtükten sonra beden kısmı yakaya denk geliyorsa bunu hiç büyütmenize gerek yok. Bu işlemi yapmanıza gerek yok. Direkt şu arka işlemi yapabilirsiniz. Ama benim beden hala küçük olduğu için bu şekilde bedene ekleme yapacağım. Şimdi burada bitirmiştik eklemeyi yaparken 6 zincir. Burada köşenin içinde bir sık iğne, 6 zincir. Burası köşe gibi değil. Bu normal sıralarda yaptığımız 6 zincir gibi oldu. Şimdi 4 trabzanın yanında boşlukta bir sık iğne, 6 zincir. Burada trabzanların yanında bir sık iğne, 6 zincir. Burada trabzanların yanında bir sık iğne. Normal bedende yaptığımız gibi bu şekilde zincirli kısmı yapmaya devam ediyoruz. Köşeye kadar aynı şekilde yapıyoruz. Köşeyi de diğer sıralarda yaptığımız gibi yapacağız. Bu şekilde köşeye kadar yapalım. Omuzdan başlamıştım. Bakın köşeye kadar geldim. Köşede de normal bedende yaptığımız gibi trabzanların yanında
boşlukta bir sık iğne, köşe içinde 6 zincir, tekrar aynı boşlukta bu sefer diğer trabzanların yanında bir sık iğne, 6 zincir. Bakın 4 trabzandan sonra olan boşlukta bir sık iğne, 6 zincir, 4 trabzandan sonra boşlukta bir sık iğne. Bunu da bu şekilde bu kenara kadar, köşeyi de buradaki gibi yapıyoruz. Sonra diğer kenara geçiyoruz. Bu şekilde başlangıç noktasına kadar geliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi buradan başlamıştık. Bu köşeye kadar geldik. Bu köşeden bu köşeye kadar bir kenar. Buradan da buraya kadar toplamda 3 kenar var. Bunu da bu şekilde başlangıç noktasına kadar yapalım. Şimdi burada sırayı bitirirken aynı burada sıra sonlarını bitirdiğim gibi bitireceğim. Ama burası köşe olmayacak. Bu 6 zincir yerine onu yapacağız. Ortadan başlamak için onu yapıyorum. 3 zincir, tığıma bir sefer doluyorum. Bu başlangıçta battığım yere batarak bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde yapmamın amacı ortada başlayabilmek için. Normalde 6 zincir yapıyorduk. O şekilde de birleştirebilirdim. Bu sefer iz sürümü yaparak bu zincirin ortasına gelmem gerekiyordu. Bu şekilde yapınca hem sırayı birleştirmiş oluyorum hem de ortadan başlamış oluyorum. Şimdi bu aralarda yaptığımız 3 zincirli sırayı yapıyoruz. 3 zincir. Bu sıradaki boşlukta bir sık iğne. 3 zincir. Sıradaki boşlukta bir sık iğne. 3 zincir. Sıradaki boşlukta bir sık iğne. Bunu da bu şekilde tamamlıyoruz. Bu bedende yaptığımız gibi bu 3 zincirli sırayı yapıyoruz. Bu şekilde köşeye kadar yapalım. Bu yakadan başlamıştım. Köşeye kadar geldim. Şimdi köşeyi de normal sıralarda yaptığım gibi yapıyorum. 3 zincir, tığımı bir sefer doluyorum. Köşede bir trabzan yapıyorum. 3 zincir, tekrar tığıma doluyorum. Aynı boşluk içerisinde bir trabzan. Köşeyi de bu şekilde yapıp diğer tarafa dönüyoruz. 3 zincir, sıradaki boşlukta bir sık iğne. 3 zincir, sıradaki boşlukta bir sık iğne. Şimdi bir kenarı yaptım. İkinci kenarı da aynı şekilde yapıyoruz. Köşeyi de yaptıktan sonra son kenarı da yaparak başlangıç noktasına kadar yapalım. Şimdi başlangıç noktasına kadar geldim. Bakın bu ortadan başlamıştım. Burada birleştirmem gerekiyor. 3 zincir. Burada yaptığım trabzanın tepesine batarak sıramı bu şekilde birleştiriyorum. Bu boşluğa gelerek bu şekilde iz sürümü yapıyorum. Boşlukta trabzan yapmaya başlıyorum. 3 zincir. Bu benim ilk trabzanım. Boşluk içerisinde toplamda 4 trabzan yapıyorum. 2 3 ve 4. Hiç zincir çekmeden sıradaki boşlukta 4 trabzan yapıyorum. Farklı bir işlem yok. Başlangıçta yaptığımız gibi aynı işlemleri yapıyoruz. Hiç zincir çekmeden boşlukta 4 trabzan. 2 3 4. Hiç zincir çekmeden sıradaki boşlukta 4 trabzan yapıyorum. Bu şekilde köşeye kadar yapıyoruz. Sonra köşede aynı buradaki gibi köşe işlemi yapıyoruz. Köşeye kadar geldim. Şimdi köşe işlemi yapıyorum. Hiç zincir çekmeden köşede 4 trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Arada 3 zincir, tığımı doluyorum. Tekrar aynı boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Köşe işlemi bittikten sonra diğer kenara başlıyoruz. Hiç zincir çekmeden boşlukta 4 trabzan. 1 2
3 ve 4. Bu kenarı da bu şekilde devam ediyoruz. Köşeyi de aynı buradaki gibi yaparak diğer kenarda tamamlıyoruz. Başlangıç noktasına kadar bu şekilde yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Son boşluğa da 4 trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Bu ilk yaptığımız zincirlerin tepesine batarak sıramı birleştiriyorum. Şimdi sadece 3 sıra ekledim şu anda. Bakın bedenimi ölçüyorum. Bu bana hala küçük. Beden kısmını, bu üçlü sırayı bir sefer daha ekleyerek beden kısmını büyütüyorum. Diğer parçamda bundan 2 sefer yapmıştım. Ben şu anda tek seferini yaptım. Bir sefer daha yaparak şu üçlü kısmı ekliyorum. Beden kısmı o zaman benim için ideal ölçüye gelecek. Siz de kıyafetinizi ölçtüğünüz zaman hala bir eksiklik varsa tamamlayabilirsiniz. Belki bu işlemi yapmanıza gerek yoktur. Ölçtükten sonra bu yakaya geliyorsa direkt arka parçayı yapmaya geçebilirsiniz. Şu anda benim bedenim hala küçük. Biraz daha ekleme yapıyorum. Bakın buradaki gibi ben toplamda bu üçlü sıralardan 2 adet yapmışım. Burayı tamamladım. Şimdi bu kısmı da yapıyorum. O zaman ideal ölçüye geliyor. Sizin için gerekli değilse direkt bu arka parçayı yapmaya geçebilirsiniz. Aynı bu 3 sırayı tekrar ederek bu 3 sırayı buraya yapıp geliyorum. Tekrar göstermeme gerek yok. 6 zincir çekip tekrar başlıyorum. 3 sıra daha ekledikten sonra geliyorum. Şimdi bu 3 sırayı daha ekledim. Bakın burası kolu birleştirmeden önce yaptığım yer. Onun üzerine bu üçlü sıralardan 2 sefer daha yaptım. Şimdi sıramı birleştiriyorum. Şimdi arka kısmı yapmaya başlıyorum. Bu şekilde 2 parça hazırlıyoruz. Bir parçada gidiş yönüne göre ben şimdi sağdan sola doğru gidiyorum. Bir parçaya arkayı bu tarafa yapmam gerekiyor. Bir parçada arkayı bu tarafa yapmam gerekiyor. İkisini bu tarafa yaparsam ikisi aynı kol olur. Birleştiremeyiz. Bakın ben bir tanesini yaptım. Normalde tığ yönü böyle gidiyordu. Bu parçaya arka tarafı yaptım. Bakın burası birleşim noktası. Bu parçanın hizasında arkaya başladım. Sıram burada bitti. İz sürüme yaparak buraya kadar geldim. Bakın bu dörtlü trabzanı bu boşluğun üzerine denk geliyor. Onun yanından beri arka yapmaya başladım. Şimdi bunu da böyle ters dönmeyeceğim. İpimi koparıp etek ucunda başlayacağım. Burası ek yeri. Diğer parçanın hizası buraya denk geliyor. Buraya kadar iz sürme yaparak diğer parçayı başladım. İz sürmeyi de şu şekilde arka telinde ipi alarak ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde iz sürme yapıyorum. İp koparmadan geçmek için isterseniz ipi koparıp da oradan da başlayabilirsiniz. Bu şekilde bu boşluğa kadar gelip sık iğne yaptım. Buradan arkayı yapmaya başladım. Şimdi arkayı başlarken 6 zincir çekerek böyle başlamışım. Buradan başlayınca bu şekilde başladım. Şimdi arkayı yaparken hem arka ortasını hem etek ucunu yapıyoruz. Sadece bu ön kısmına yapmıyoruz. Bakın ön parçaya geliyorum. Köşeye kadar normal 6 zincirle başlıyorum. Şimdi diğer parçada bu tarafa arkaya yapılacak olanlar etek ucundan başlayıp bu şekilde 6 zincir yakaya doğru geliyorlar. Şimdi tek parçayı yakadan başlayıp etek ucuna doğru, etek ucundan da ön köşeye kadar yapıyoruz. Şimdi ben bu tarafı yaptığım için gidiş yönüne doğru bu tarafa yaptığım için orayı yapmayacağım. İpimi burada kesip etek ucunda başlayacağım. Bu trabzanlı sıraların aynı yönde olması için sizin için fark etmiyorsa ipinizi koparmadan da tersine doğru dönebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Normalde sıram bu yöne doğru gidiyordu. Ama bunun burası ön olacak.
etek ucundan, gidiş yönünden anlarsınız. Köşeye geldiğiniz zaman bakın trabzanlar bana doğru bakıyor. Buradan başlayıp bu gidiş yönüne doğru gideceğim. Bir zincir çekiyorum. Bakın köşede trabzanların bana doğru bakması gerekiyor. Burada ortada bir sık iğne yapıyorum. 6 zincir. Sıradaki boşlukta bir sık iğne. 6 zincir. Sıradaki boşlukta bir sık iğne. Bunu normal sıralarda yaptığımız gibi yapıyoruz. Bu şekilde köşeye kadar yapıyorum. Köşe işleminde aynı buralardaki gibi yapıyorum. Orayı tekrar göstermeme gerek yok. Bu şekilde arka ortasında yapıp bu kenara kadar geliyorum. Bakın köşeden başladım. Etek, arka orta aynı bittiğim yönde bitip burada biteceğiz. Buraya kadar yapalım. Diğer parçayı da yaparken de bakın omuzda bu ikisini birleştirdiğimiz yer, bu parçanın hizasında başlayıp 6 zincirle arka ortasını yapıyoruz. Etek ucunu yapıyoruz. Köşede bitiyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Burası birleşim yeri. Bu parçanın, bunun hizası da bu trabzanlı yerin yanına denk geliyor. 6 zincir çekiyorum. Bu son boşluğa da batarak sık iğneyi yapıyorum. Şimdi diğer sıraya dönüyorum. Bakın diğer parçada da etek ucuna kadar geliyorum. Burada tersine doğru dönüyorum. Diğer parçada da bu şekilde yapıyoruz. Şimdi bunda omuzdan geriye doğru 6 zincir. Diğer parçada da bu işlemi etekte yapıyoruz. Tersine dönüyoruz. Bakın diğer parçada da etek ucu burası. Etek ucundan 6 zincir çekip ilk boşluğa batıyoruz. Yakada da aynı şekilde ilk boşluğa batıp bir sık iğne yapıyoruz. 3 zincir, sıradaki boşluğa batarak bir sık iğne. 3 zincir, sıradaki boşluğa batarak bir sık iğne. 3 zincir, sıradaki boşluğa batarak bir sık iğne. Bu aralarda normal sıralarda yaptığımız işlemi yapıyoruz. Ben sadece başlangıçla bitiş kısımlarını göstereceğim. Bu şekilde bu kenarı, köşeyi de normal köşelerde yaptığımız gibi yapıyoruz. Sıra sonuna kadar, buraya kadar yapıyoruz. Son bitiş kısmını birlikte yapıyoruz. Bunu sıra sonuna kadar yapalım. Şu şekilde iki kenar yapıyoruz. Arka ortası, etek ucu. Bu şekilde ön köşeye kadar geliyorum. Diğerinde de etek ucundan başlıyoruz. Yakaya doğru gidiyoruz. Bu şekilde bu son boşluğa kadar yapalım. Şimdi sıra sonuna doğru geldim. 3 zincir yapıyorum. Burası etek ucu. Diğerinde de aynı işlemi yakada yapıyoruz. Şimdi başlangıç noktasına geldim. Burada yakada başlamıştım. Burada yakaya doğru bitiriyorum. Şimdi bu işlemi yapıyoruz burada. 3 zincir, tığımı bir seferde doluyorum. Burada yaptığım ilk sık iğnenin üstüne bir trabzan yapıyorum. Aynı işlemi diğer parçada da yakada yapıyoruz. Şimdi bundan sonra yeni sıraya başlayacağım. Burası etek ucu. Diğerinde etek ucuna nasıl başladıysam buna da o şekilde başlayacağım. Normalde yakadan, bu diğer parçada bakın yakadan başladım. Burada 4 trabzan yaptım. Etek ucunda biterken de bu şekilde 2 trabzanla bittim. Çünkü 4 trabzan yapınca burası bu şekilde yamuk gitmeye başladı. Düz olmasını sağlamak için burada 2 trabzan yaptım. Yakadan başlayanlar için bakın bu sırada 4 trabzan, etek ucunda 2 trabzanla bitiyor. Ama şimdi bunu etek ucundan başlayacağım için burada 2 trabzanla başlayacağım. Yakada 4 trabzanla biteceğim. Şimdi boşluğa gelerek boşlukta bir iç sürme yapıyorum. 3 zincir ilk trabzan için, tekrar boşlukta bir trabzan daha yapıyorum ve toplamda buradaki gibi 2 trabzan yapıyorum.
Sonra sıradaki boşluklara giderek 4 trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Hiç zincir çekmeden sıradaki boşlukta 4 trabzan yapıyorum. 4. Bu şekilde bu sırayı tamamlıyoruz. Bu iki tarafın eşit olması için bu şekilde yaptım. Bakın böyle olunca düz gidiyor. 4 tane yapınca böyle biraz yamuk gidiyor. Şimdi bu şekilde bu sırayı etek ucunu komple yapıyoruz. Köşeyi de normal sıralarda yaptığımız gibi yapıyoruz. Bu arka ortasında sıra sonuna kadar yapıyoruz. Sıra sonunda buraya 4 trabzan yapıyorum. Bakın burada yakada başlangıçta 4 yapmıştım. Az önce demek istediğim şuydu. Gördüğünüz gibi bu şekilde yan gidiyor. Yakada bu problem olmuyor ama etek ucunda bir problem yaratıyor bu. O yüzden düz olması için 2 trabzanla bittik. Bu şekilde yakaya kadar yapıyorum. Yakadan başladıysanız 4 trabzanla başlayacaksınız. Bunu da bu şekilde sıra sonuna kadar yapıp 2 trabzanla bitiriyorsunuz. Şimdi ben diğer parçada olduğum için yakaya kadar yapıyorum. Şimdi yakaya kadar geldim. Yakada aynı buradaki gibi 4 trabzan yapıyorum. Son boşlukta 1 2 3 ve 4. Bir zincir çekiyorum. İpimi burada kesiyorum. Tekrar etek ucundan başlayacağım. Çünkü bu trabzanların hep aynı yönde olmasını istiyorum. İsterseniz ipinizi kesmeden zincir çekerek bu zincirli kısmı buraya yapabilirsiniz. Öyle yapınca bir dahaki sırada bu trabzanlar ters tarafta olacak bu şekilde. Sizin için fark etmiyorsa sırayı dönüp yapabilirsiniz ama trabzanlar bu şekilde aynı yönde olsun istiyorsanız ipinizi kesiyoruz. Diğerinde de etek ucunda bu 2 trabzanı yaptıktan sonra burada ipi kesiyorum. Sonra yakadan tekrar başlıyorum. Şimdi bunda da etek ucundan tekrar başlıyorum. Burada nasıl bittiysem orada da öyle başlayacağım. Burada biterken bakın 6 tane zincir çekip buraya batmışım. Burası yarım olduğu için şuraya kadar olan kısmı yapmam gerekiyor. O yüzden bu şekilde 3 zincir çekip trabzanla bitmişim. Şimdi ben buradan başlayacağım. Aynı işlemi bu şekilde yapacağım. Başlarken de 6 zincir çekip sıradaki boşluğa batacağım. Bu şekilde yarım durması için. Şimdi bir zincir çekiyorum. Burada 3 zincirin tepesine batarak ipimi orada sabitleştiriyorum. Şimdi burada da 6 zincir yapıyorum. 4, 5, 6. İlk boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. 6 zincir. Sıradaki boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. 6 zincir. Sıradaki boşluğa batarak normal sıralarda yaptığım işlemi yapıyorum. Gördüğünüz gibi diğer sırada tam ortaya batınca burası da yarım olacaktır. Şimdi bunu etek ucundan başladım. Etek ucunu komple yapıyorum. Köşeyi normal burada yaptığım gibi yapıyorum. Sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda normal 6 zincir çekiyorum. Şimdi omuzdan başladığımız parçada da bakın tam bunun tepesinden başlıyorum. Şurayı kapatayım. Normal 6 zincir çekip sıradaki boşluğa batıyorum. 6 zincir çekip sıradaki boşluğa batıyorum. Bunu da bu şekilde başlayıp sıra sonuna kadar geliyorum. Bakın sıra sonunda da bu son boşluğa batıp 3 zincir, bir trabzan yaparak bu trabzan tepesinde trabzan yapıyorum ve sıramı o şekilde bitiriyorum. Bunu da bu şekilde yarım yapıyoruz. Şimdi bunu sıra sonuna kadar yapıyorum. Sıra sonuna kadar geldik. Bunda yakada normal 6 zincir çektiğim için biterken de bu yaka kısmında 6 zincir çekip bu trabzanın tepesinde bir sık iğne yaparak sıramı bitiriyorum.
Ama bu yakadan başlayıp etek ucunda bitenler bu şekilde yarım olarak bitecek. Burası bu şekilde bitecek ama burada nasıl yapılacağını size göstermek istiyorum. 3 zincir tığıma doluyorum. Bakın burada 2 trabzan var. Trabzanın tepesinde bu şekilde bir trabzan yaparak sırayı bu şekilde bitiriyoruz. Burada. Bakın bu şekilde bitirdikten sonra etek ucunda normal 3 zincir çekip sıradaki boşluğa batarak normal sıra yapma işlemine devam ediyorsunuz. 3 zincir sıradaki boşluğa batarak bu şekilde devam ediyorsunuz. Ben de biterken böyle bitecek. Şimdi burada yaka kısmında 6 zincir bunun tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Yaka kısmında da başlarken yine 6 zincir çekip ilk boşluğa batacağım. 6 zincir, ilk boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir, sıradaki boşluğa batarak bir sık iğne. 3 zincir, sıradaki boşluğa batarak bir sık iğne. Bunu bu şekilde sıra sonuna kadar, etek ucuna kadar yapıyoruz. Bunu da etek ucunda başladığımızı sıra sonuna kadar yapıyoruz. Bunda da sıra sonunda aynı burada yaptığımız gibi 3 zincir çekip trabzan yapıyoruz. Aynı bu burada yaptığımız gibi yapıyoruz. Bunu bitirirken aynı buradaki gibi bitiriyoruz. Şimdi bunu etek ucuna kadar yapıyorum. Biterken de sadece 3 zincir çekiyorum. Bunun tepesine batarak sıramı bu şekilde bitiriyorum. Yakada da biterken dediğim gibi bitiyoruz. Şimdi sonuncu sıra burayı yapıyorum. Bu sefer 4 trabzan yapıyorum. 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Yakada da aynı şekilde başlıyorum. Bakın 4 trabzanla başlıyorum. Biterken de 4 trabzanla bitiyorum. Şimdi 3 zincir ilk trabzanım. Boşlukta da 3 trabzan daha yapıyorum. Toplamda 4 yapıyorum. 4. Hiç zincir çekmeden sıradaki boşluğa geliyorum. Burada da 4 trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden sıradaki boşlukta 4 trabzan yapıyorum. Bunu da bu şekilde komple etek ucunu, arka ortasını, omuza kadar yapıyorum. Diğerini de yakadan etek ucuna kadar yapıyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi yakaya kadar geldim. Sonuncu boşlukta da 4 trabzan yapıyorum. Ve 4. Şimdi burada bitiriyoruz. Diğer parçada da etek ucunda bitiyor. Bu şekilde bakın ikisinin arka tarafı bu şekilde. Birisi sağ, birisi sol oluyor. Şimdi ben ipimi koparmadan burada eklemeye başlayacağım. Eğer siz ikinci parçanız diğer parçaysa, bu etek ucunda bittiyse ipinizi koparıp bu şekilde yakadan tekrar başlayabilirsiniz. Hiç problem değil. Ben ikinci parça etekten başladım. O yüzden yakada bitti. Bu arka ortasını da birleştirdikten sonra kol kısmını göstereceğim. Bu ilk parçada bu ipi bitirdikten sonra kol ucunu yapmıştım. Şimdi ipimi koparmadan direkt bu arkayı da birleştirmek istiyorum. Ondan sonra kol kısmına geçmek istiyorum. Şimdi bu arka ortasını birleştirmeyi de gösteriyorum. Aynı koldaki gibi birleştireceğim. 3 zincir. Bu diğerinin köşesine batacağım. Bir sık iğne. 3 zincir. Bu trabzanların yanında boşlukta bir sık iğne, 3 zincir,
Şu anda tersine döndüğüm için birleştirme aşaması terste ama düzden de yapılabilir. Karşı tarafın bakın hemen trabzanlı kısmının yanında bir sık iğne, 3 zincir, bu trabzanlı kısmın yanında bir sık iğne, 3 zincir, karşı tarafta trabzanlı kısmın yanında 3 zincir. Bu şekilde 3 zincir yaparak bir bu tarafa bir karşı tarafa batıyoruz. Aynı koldaki gibi birleştirme işlemi yapıyorum. Bu şekilde sadece arka ortasını bu etek ucuna kadar burayı birleştiriyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bu birleştirme kısmı da yeşil rengi geldi. Kamerada göstermesi zor oluyor. 3 zincir benden taraftaki köşeye batıyorum. 3 zincir karşı taraftaki köşeye batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi burada kesiyorum. Şimdi kolu gösteriyorum. Kolu nasıl uzatabileceğimizi şimdi gösteriyorum. Tekrar kazaktan yardım alıyoruz. Kazağı ölçüyorum. Koltuk altını denk getiriyorum. Kenarı denk getiriyorum. Şimdi bana çok az bir ekstra yapmam gerekiyor. Sizinki ne kadar uzatmanız gerekiyorsa uzatabilirsiniz. Manşet de bu şekilde olacak. Bakın diğer kolu hazırladığımı göstereyim. Normalde burada bitiyor. Ben sadece 2 sıra üçlü örmüşüm. Yani şu üçlü sıradan 2 sefer yapmışım. Ondan sonra manşet kısmını yapmışım. Siz de bu şekilde boyunu ölçün. Manşet kısmını çıkardıktan sonra kaç sıra denk geliyorsa onu yapın. Bu şekilde kendi ölçümüzü belirliyoruz. Şimdi ipimi alıyorum. Ek yeri çok belli olmasın diye koltuk altının hizasında başlayacağım. Bu ön taraftaki şeyde başlamayacağım. Bu koltuk altında nereye denk geliyorsa oradan başlayacağım. Ek yerleri aşağıda kalacak. Şimdi boşlukta bir sık iğne yapıyorum. Şimdi normal sıralarda trabzanların üzerinde ne yapıyorsak onu yapıyoruz. 6 zincir. Sıradaki boşlukta bir sık iğne. 6 zincir. Sıradaki boşlukta bir sık iğne. Bu şekilde bütün boşluklara aynı işlemi yapıyoruz. Sıradaki boşlukta bir sık iğne. Buraya kadar aynı işlemi yapıyoruz. Burada da köşeden köşeye batacağız. Şimdi buraya kadar köşeye kadar yapalım. Şimdi köşeye kadar geldim. Burada köşeye de batıyorum. 6 zincir çekiyorum. Diğer köşeye batıyorum. Ondan sonra normal sırama devam ediyorum. 6 zincir sıradaki boşluğa batarak bu şekilde sıramı devam ediyorum. Bu başlangıç noktasına kadar yapıyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncusunu da 3 zincir yapıyorum. Tığıma doluyorum. Bunun tepesine batarak bu şekilde bitiriyorum. Hem sıramı bitirmiş oluyorum hem de ortadan başlamış oluyorum. 3 zincir sıradaki boşluğa batarak bir sık iğne. 3 zincir sıradaki boşluğa batarak bir sık iğne. 3 zincir sıradaki boşluğa batarak bir sık iğne. Bunu da bu şekilde komple bütün sırayı yapıyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. 3 zincir çektim. Bu sırayı birleştirirken yaptığım trabzan tepesine batarak bir iz sürme yapıyorum. 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Aynı normal sıralarda yaptığımız gibi boşlukta toplamda 4 trabzan yapıyoruz. Bu ilk çektiğim zincir ilk trabzanım sayılıyor. Onunla birlikte 4 trabzan yapıyoruz. Hiç zincir çekmeden sıradaki boşluğa gidiyorum. 4 trabzan yapıyorum. Bir değişiklik yok. Normal sırada yaptığım gibi yapıyorum. Bunu da bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım.
Sıra sonuna kadar geldim. Bu ilk trabzanın tepesine batarak iz sürümü yapıyorum. Sıramı burada bitiriyorum. Tekrar 6 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Boşlukta batıyorum. Şimdi aynı bu 3 sırayı tekrar ederek bunu uzatmak istediğimiz uzunluğa kadar uzatıyoruz. Ben bir sefer daha bu üçlü sırayı yapacağım. Ondan sonra manşet kısmına geçeceğim. Size ne kadar uzatmak istiyorsanız oraya kadar uzatıp sonra manşet kısmına geçebiliriz. Şimdi kol uzunluğunu ayarlayıp geliyorum. Bu kadar uzunluk benim için yeterli. Kolumu uzattım. Şimdi manşeti yapmaya geçebilirim. Bu modeli isterseniz bu şekilde manşet eklemeden de bu şekilde de kullanabilirsiniz. Böyle de güzel duruyor. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bu ilk yaptığım tepesine batarak sıramı birleştiriyorum. Şimdi bu yaptığım kolu bileğimde ölçüyorum. Bu şekilde hani çok bolsa, bakın tam yarısı benim bileğim oluyorsa, yarısı bu kadar kalıyorsa, şimdi benim yapacağım gibi keseceğiz. Eğer bundan daha az mesafe kalıyorsa, buraya kadar falan geliyorsa, bir sefer kesip bir sefer normal sık iğne yapacaklar. Şimdi ben çok bol olduğu için hepsinin üzerinde keseceğim. Bu şekilde ilk trabzanın içinden tığımı geçiriyorum, ikincisinden çıkarıyorum, ipi alıyorum, bir sık iğne yapıyorum. Yani iki trabzanın üzerinde bir sık iğne oluyor. Bu şekilde kesme işlemi oluyor. Bu trabzanın tepesinden geçiriyorum, sıradakinden çıkarıyorum, ilmeği alıyorum, kesiyorum. Bu şekilde kesme işlemi yapıyoruz. Eğer o kadar çok bol değilse bir sefer bu şekilde kesip sıradaki trabzanın üzerinde sadece bir sık iğne yapın. Sıradakinde kesip sonra normal bir sık iğne yaparsanız bu sefer daha az kesersiniz. Ben şimdi çok bol olduğu için çok kesmem gerekiyor. Hepsinin tepesine batarak bu şekilde kesiyorum. Bu şekilde bütün trabzanların tepesine batarak sıra sonuna kadar yapıyorum. Hepsini de bu şekilde kesme işlemi yapıyorum. Dediğim gibi az bolluk varsa bir kesme işareti, bir normal sık iğne. Eğer öyle çok bol değilse, hiç kesmenize gerek yoksa kesmeyebilirsiniz de. Ya da daha az kesmeniz gerekiyorsa bir sefer kesip 2 tane normal sık iğne yaparsanız da çok az da kesebilirsiniz. O şekilde ayarlayabilirsiniz. Hepsini bu şekilde kesince bu bayağı küçüldü, benim için iyi. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. İlk sık iğnenin tepesine batarak bu şekilde birleştiriyorum. 3 zincir çekiyorum. Sırasıyla bütün sık iğnelerin üzerine birer tane trabzan yapıyorum. Ne kesiyorum ne çoğaltıyorum. Bütün sık iğnelerin üzerinde birer tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde bütün sık iğnelerin üzerine trabzan yapıp sıra sonuna kadar yapıyorum. Sıra sonuna kadar bütün sık iğnelerin tepesine trabzan yaptım. İlk yaptığım tepesine batarak sıramı birleştiriyorum. Şimdi bu sırada lastik yapmaya başlıyoruz. 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Şimdi bu sırada trabzanların tepesine batmayacağız. Bu şekilde etrafından batacağız. Bir tane düzünden bu şekilde ipi alıp trabzan yapacağız. Bir tane de arkadan beri bu şekilde trabzanın arkasından beri ipi alıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Her trabzanda bir trabzan yapıyoruz. Bir düz, bir tanesinde bu şekilde arkadan beri, arkadan bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bu şekilde bütün trabzanlara aynı şekilde bir düz bir ters yaparak sıra sonuna kadar yapıyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncuyu da bu şekilde yapıyorum.
Bu düz, bu çektiğimiz zincir de arkada ters oluyor. Sıramı birleştiriyorum. Şimdi bundan sonraki sıralar daha kolay olacak. 3 zincir. Şimdi diğer sırada düz yaptığımı düz, ters yaptığımı ters yapıyoruz. Hangisini düz yaptıysam onu düz yapıyorum. Ters yaptığımı ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bunu da bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Sıramı birleştiriyorum. Aynı son sırada yaptığım gibi 3 zincir, düz, ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bu şekilde manşeti de tamamlıyoruz. Bunu kaç sıra yapmak sizin elinizde. Bunu yapmak istediğiniz genişliğe kadar yapabilirsiniz. Dar isteyenler dar, geniş isteyenler geniş. Bunu yapmak istediğiniz genişliğe kadar yapalım. Bunu yapmak istediğimiz genişliğe kadar yapalım. Bitirince kaç sıra yaptığımı da söyleyeceğim. Şimdi bunu büyütelim. Şimdi yapmak istediğim genişliğe kadar yaptım. Toplamda 7 sıra yaptım. Bu ilk trabzanla birlikte. Dediğim gibi bunu istediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. Daha da sıra ekleyebilirsiniz. Daha az da yapabilirsiniz. Benimki toplamda 7 sıra. Sıramı birleştirip ipimi burada kesiyorum. Sonra bu ipi arkada saklıyoruz. Şimdi etek boyu uzatmayı göstereceğim. Yapış yönüne göre olan köşeden başlayacağım. Şu anda yüzü bana doğru olan köşe bu. Bu köşeden başlayacağım. Ben bu etek ucunu çok fazla uzatmayacağım. Çünkü son bir ipim kaldı. Yaka ve etek ucu bu detayına ip biraz fazla gidiyor. Bu oraya anca yetecek. Ben sadece nasıl uzatabileceğinizi göstereceğim. Sadece şu 3 sırayı yapıp size göstereceğim. Ondan sonra yaka kısmına geçebiliriz. Etek ucunda burada yeşille bitmişim. Bunun ortası da yeşille başlıyor. Yeşille şu anda devam edeceğim. Çok fazla da yok zaten, az var. Ortadan başlayarak göstereceğim. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bu ilk trabzanların tepesine batarak burada bir sık iğne yapıyorum. 6 zincir. Normal sıralarda yaptığımız gibi bu boşlukta bir sık iğne. 6 zincir. Sıradaki boşlukta bir sık iğne. 6 zincir. Sıradaki boşlukta bir sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Bu köşelerde de aynı kolda yaptığımız gibi yapacağız. Köşeden köşeye batacağız. Buraya kadar yapalım. Bu köşeden başladım. Bu arka ortaya kadar geldim. Buradaki köşeye batıyorum. 6 zincir. Sonra diğer taraftaki köşeye batarak bir sık iğne yapıyorum. 6 zincir. Sonra normal sıraya devam ediyorum. Bu arka ortayı da bu şekilde geçiyoruz. Bu tarafı da diğer köşeye kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Son 6 zinciri yapıyorum. Bu sonuncu trabzanın tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Şimdi buradaki dönüşü aynı buradaki gibi yapıp başlıyorum. 6 zincir. Sıramı dönüyorum. İlk boşluğun içinde bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Sıradaki boşlukta bir sık iğne. Şimdi normal sırada yaptığımız 3 zincirli kısmı yapıyoruz. 3 zincir. Sıradaki boşlukta bir sık iğne.
3 zincir, sıradaki boşlukta bir sık iğne. Bunu diğer köşeye kadar yapıyoruz. Bu köşeye kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi sıra sonunda da 2 zincir yapıyorum. Tığıma doluyorum. Bu ilk battığım yere batarak bir trabzan yapıyorum. 3 zincir yapınca burası biraz taşıyordu. Düz olması için 2 zincirle yaptım. Şimdi diğer tarafa dönüyorum. 3 zincir. Boşlukta bir trabzan yaptım. Aynı buradaki gibi 2 trabzanla başlayıp sonra sıradaki boşluklara gidiyorum. Sıradaki boşlukta 4 trabzan yapıyorum. 2 3 4 hiç zincir çekmeden sıradaki boşlukta 4 trabzan yapıyorum. 3 4 bu sırayı da bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada da 2 trabzan yapıyorum. Başlangıçta 2 trabzan yapmıştım. Burada da 2 trabzan yapıyorum. Ben hırkamı daha fazla uzatmayacağım. Bu 3 sırayı tekrar ederek hırkanızı istediğiniz boyuta kadar uzatabilirsiniz. Sadece kenarlarda bu başlangıçlara dikkat etmek gerekiyor. Biz şu anda burayı yaptık. İlk 3 sırayı bu şekilde, diğer 3 sırayı da bu şekilde yaparak başlangıcını, burayı düz olmayı sağlayabilirsiniz. Bu trabzanlı kısımların aynı yönde olması için ipi burada kesip tekrar burada başlamamız gerekiyor. Biz şu anda bu sırayı yaptık. Bakın bir dahaki sırada tekrar 6 zincir çekerek boşluğa batıyoruz. Bu şekilde aynı bu 3 sırayı tekrar ediyoruz. Yani toplamda şu 6 sırayı tekrar ediyoruz. Ben 3 sırayı yaptım çünkü daha fazla eklemeyeceğim. Bu benim için yeterli bir ölçü. Şimdi ben ipimi koparmadan yaka yapmaya başlamak istiyorum. 3 zincir, 1 2. Şimdi burada her trabzanın üzerinde 3, sık iğnelerin üzerinde de birer tane yapacağım. Şu anda 3.'yü yapıyorum. Burası da bir trabzan yerine sayılıyor. 3 trabzan orada yapıyorum. Burada bir sık iğne var. Sık iğnenin orada bir tane. Burada trabzanın üzerinde 3 tane. 1 2 ve 3. Burası sık iğne yerine orada 1. Buradaki trabzanın üzerinde 3. Buradaki trabzanın üzerinde de 3. Buradaki zincirde trabzan yerine sayılıyor. Burada da 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Burada sık iğne var. Sık iğnenin üzerinde de 3. Şimdi köşeye kadar geldim. Köşede de 2 yapıyorum. Siz hırkanızı daha fazla uzattıysanız aynı şekilde bu köşeye kadar yapıyoruz. Köşede 2 trabzan yaptım. Şimdi bundan sonrası artık yakaya kadar kolay. Her trabzanın üzerine birer tane trabzan yapıyoruz. Ne çoğaltma ne eksiltme. Hepsinin üzerine birer tane trabzan yapıyoruz. Bu kısım kolay. Bu şekilde yakaya kadar yapalım. Yakayı da aynı etek ucu gibi yapacağız. Buraya kadar yapalım. Şimdi yakada da bakın burada bir sık iğne var. Aynı etek ucundaki gibi sık iğnenin üzerinde bir trabzan, trabzanların üzerinde 3 trabzan yapıyoruz. 2 ve 3.
Şimdi sıradaki trabzanın üzerine de 3 trabzan yapıyorum. Burada sık iğne var. Sık iğnenin üzerinde 1, trabzanın üzerinde 3, burada trabzanın üzerinde 3, burada sık iğnenin üzerinde 1, burada zincirin üzerinde 3. Burada aynı buradaki gibi bir sık iğne sayıyoruz. Çünkü burada 3 zincir yaparak dönmüştük. Bunun tepesinde de bir trabzan. Şimdi bundan sonrası da, burası yarıya kadar geldik. Bundan sonrası da aynı buradaki gibi. Şimdi aynı şekilde bu diğer tarafı da köşeye kadar yapıyoruz. Burada yaptığım gibi bu kenarı da köşeye kadar yapıyoruz. Şimdi köşeye kadar geldim. Köşeyi yapıyorum. Burada trabzanın tepesinde 2 trabzan, arada 3 zincir, tekrar aynı boşlukta 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. Bundan sonrası şu ön kısımda yaptığımız gibi aynı. Bütün trabzanların üzerine birer tane trabzan yapıyoruz. Çoğaltma, eksiltme yapmıyoruz. Bütün trabzanların üzerine birer tane trabzan yapıyoruz. Bu etek ucu kısmını da bu şekilde yapıp bu başlangıç noktasına kadar, köşeye kadar yapalım. Şimdi köşeye kadar geldim. Son köşeyi yapıyorum. Bu trabzanın tepesinde 2 trabzan, arada 3 zincir, tekrar aynı boşlukta 2 trabzan daha yapıyorum. Burada yaptığım trabzanın tepesine batarak sıramı birleştiriyorum. Şimdi yeni sıraya başlıyorum. 3 zincir lastik yapmaya başlıyorum. Bu diğer sırada yaptığım zincirin düzünden aynı koldaki gibi lastik yapıyoruz. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bu şekilde artık lastiği yapmaya başlıyoruz. Bir düz, bir ters, düz, ters. Bu şekilde bütün trabzanların üzerine bir düz, bir ters olmak üzere lastiği yapıyoruz. Bu şimdi yakaya kadar hep aynı. Yakada da aynı trabzanlar var. Burada ekstra bir işlem yapmıyoruz. Bu şekilde bütün trabzanların üzerine lastiği yapıyoruz. Bu köşeye kadar yapıyoruz. Çünkü hep bu yaptığımız aynı işlemi burada yapıyoruz. Yaka boyunca etek ucuna kadar yapalım. Köşeyi birlikte yapalım. Köşeye kadar geldim. Sonuncuyu da düzden yapıyorum. Şimdi köşe işlemini yapıyorum. Köşede 2 trabzan yapıyorum. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşlukta 2 trabzan yapıyorum. Burada biterken düzle bitmiştim. Şimdi düzle başlıyorum. Düz. Tekrar ters. Bir düz. Bir ters. Bu şekilde de etek ucuna da lastiğe devam ediyoruz. Bir düz, bir ters. Bu şekilde etek ucuna da komple lastiği yapıyoruz. Bu köşeye kadar yapalım. Şimdi köşeye kadar geldim. Sonuncuyu da böyle düz yapıyorum. Benimki denk geldi. Eğer sizinki böyle denk gelmiyorsa, başta bunun gibi düzden başladıysanız aralarda şu şekilde yedirebilirsiniz. Bakın burada ters yapmıştım. Aynı trabzanın orada düz yapın. Sonra normal işleme devam edin. Ters. Düz.
Böyle yapınca bakın arada belli olmuyor. Bu şekilde arada yedirebilirsiniz eğer denk gelmiyorsa. Bu şekilde benimki denk geldi. Şimdi köşe işlemini yapıyoruz. Boşlukta 2 trabzan, arada 3 zincir, tekrar aynı boşlukta 2 trabzan yapıyorum. Bunu düz yapıyorum. Diğer trabzanı da ters yapıyorum. Sonra sıramı birleştiriyorum. Bu lastik işlemini hep bu şekilde tekrar ederek büyütüyoruz. Bunu ne kadar genişlikte yapmak isterseniz yapabilirsiniz. 3 zincir. Şimdi nerede düz yaptıysak orada düz, ters, düz, ters. Bu şekilde diğer sırada nerede düz yaptıysak orada düz yapıyoruz. Nerede ters yaptıysak bu sırayı o şekilde tamamlıyoruz. Bunu komple bu yaka boyunca, bakın ensede ekstra bir işlem yapmıyoruz. Normal sıralarda yaptığımız gibi bir düz bir ters. Bu köşeye kadar yapalım. Köşeyi de göstereyim, ondan sonra etek ucuna geçelim. Ön yakayı komple yaptım. Etek ucuna geldim. Diğer sırada köşe eklemiştik. Burada en son düzle bitmiştim. Şimdi bir tanesini ters, bir tanesini düz yapıyorum. Eğer buna sıra eklemeye devam edeceksek aynı diğer sırada yaptığımız gibi 2 trabzan, 3 zincir, aynı boşlukta tekrar 2 trabzan yapıyoruz. Sonra diğer sırada yaptığımız köşenin bir düz, bir ters, bu şekilde düz olan yerleri düz, ters olan yerleri ters yapmaya devam ediyoruz. Bu şekilde diğer köşeye kadar yapıyoruz. Eğer bu benim son sıramsa diğer sırada yaptığım köşeleri de aynı şekilde yapıyorum. Bir trabzan, arada bir zincir, tekrar aynı boşlukta bir trabzan, diğer sırada yaptığımız köşeleri bir düz, bir ters yapıyorum. Sırasıyla düzleri düz, tersleri ters yapıyorum. Bu şekilde sıralarımızı tamamlıyoruz. Hangi türlü yapacaksanız, sıra eklemeyecekseniz bu şekilde, eğer bir sıra daha ekleyecekseniz diğer sıradaki gibi yaparak diğer köşeye kadar gidiyoruz. Diğer köşeye kadar da geldim. Diğer sırada yaptığım köşeyi de bir ters, bir düz yapıyorum. Bu sıradan sonra sıra ekleyecekler. Normal bu sırada yaptığımız gibi 2 trabzan, 3 zincir, tekrar aynı boşlukta 2 trabzan yapıyor. Bir düz, bir ters yaparak sıraya devam ediyorlar. Eğer bundan sonra sıra eklemeyecekseniz aynı diğer köşede gösterdiğim gibi bir trabzan, bir zincir, tekrar aynı boşlukta bir trabzan, bir düz, bir ters yaparak sıraya devam ediyor. Düze düz, terse ters yapıyoruz. Bu şekilde sırayı birleştiriyorum. Şimdi toplamda 3 sıra lastik yaptım. Bu bir sıra daha kaldırır ama benim ipim az. Şu anda şu kadar ipim kaldı. Deneyeceğim. Eğer bundan komple bir sıra çıkarsa bir sıra daha ekleyeceğim. Eğer çıkmazsa bu şekilde burada bitireceğim. Bu ön kısmına bir sıra daha ekledim. Böyle daha güzel göründü. Bu şekilde daha hoşuma gitti. Eğer elinizde ip varsa bir sıra daha ekleyebilirsiniz. Benim ipim bitti. Bir sırayı daha karşılamayacak. Bunu dilerseniz uzun da yapabilirsiniz. Elimde çok fazla ip olmadığı için ben bunun boyunu uzatamadım. Sizler bunu daha uzun hale getirebilirsiniz. Lastik kısmı da bu renkli olunca böyle de güzel durdu. Hırkanın yapılışı bu kadar. Bunu kişiye özel çalışıyoruz. Benim yaptığım sıralar kadar yapmayın. Kıyafetinizi ölçerek kendi ölçülerinize göre yapın. Çünkü her ip
farklı olacaktır. El sıklığı farklı, tığ numarası farklı. O yüzden ölçüler tutmayacak. Siz benim yaptığım sıralarda yapmayın. Kendi kıyafetinize ölçerek onun ölçülerine göre yaparsanız daha iyi sonuçlar alırsınız. Yarım tarafa 2 yumak, diğer tarafa 2 yumak. Etek ucundaki eklediğim sırayla bu komple yaka etrafı ve etek ucuna yaptığım lastiğe de bir ip gitti. Bu hırka için toplamda 5 ip kullandım. Videonun başında gramajlarını söylemiştim. Toplamda 5 ip kullandım. Bu büyük beden bir hırka. Buna 5 ip gitti. Ve boyunu çok uzatmadım. Uzatınca biraz daha ekstra ip gidecektir. Modelin yapılışı kolay. Bunu farklı iplerle yapabilirsiniz. Daha ince iple yapıp yazlık hırkada yapabilirsiniz. Şu anda baharda falan giyilebilecek güzel bir hırka oldu. Kışlık hırkaları daha önceki videolarda göstermiştim. Kışlık hırkalar için normal altıgen hırkalara bakabilirsiniz. Bu mevsimlik bir hırka oldu. Bu benim ipim esnek bir ip değildi, koton bir ip. O yüzden bu lastik kısmı çok toplamadı. Daha önce akrilik iple yaptığım hırkada burayı nasıl toparlamadan yapabileceğinizi göstermiştim. Eğer sizin bu lastiğiniz topladıysa, aynı bu koldaki gibi topladıysa bu lastik kısmı, bunu daha önce anlattığım dar altıgen hırka videosuna bakarak o şekilde toplanmamasını sağlayabilirsiniz. Bu ipte olmadı ama daha önce akrilik ipte bu şekilde yaptığım zaman topluyordu. Orada nasıl düzgün olabileceğini göstermiştim. O videoya da bakabilirsiniz. Umarım bu videoyu izlerken sizler de keyif almışsınızdır. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.